Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Çoğu insan şehir hayatının stresinden uzaklaşıp aradığı huzuru ve sakinliği bulmak için doğaya kaçıp mutlu bir yaşam sürmek ister. Ancak sadece bir avuç insan prangalarından kurtulup hayallerine ulaşma cesaretine sahiptir. Richard Louis Pronek onlardan birisiydi. Alaska'nın vahşi doğasında 30 yıl tek başına yaşamayı başardı. Babası William Christian Pronek, 1. Dünya Savaşı gazisiydi. Savaştan sonraki hayatını kuyu açıcılığı yaparak geçirmişti. Richard'ın son derece mütevazı bir hayatı vardı. 4 Mayıs 1916'da Doğu eyaletindeki Lee County'de dünyaya geldi. Richard 6 çocuklu bir ailede ikinci çocuk olarak doğmuştu. Doğduğu yıllar savaş zamanlarıydı. Kıtlığın, acının kol gezdiği yıllar. Daha sonra büyük buhran kapıyı çaldı. Richard'ın çocukluk yılları fakirlikle boğuşarak geçmek zorundaydı. Bu yıllar ona az malzemeyle en verimli yemeği sunmayı öğretti. Richard, 2. Dünya Savaşı'nda ABD Deniz Kuvvetleri'nde marangoz olarak görev aldı. Meşhur Pearl Harbor askeri üssünde 2 yıl marangozluk yaptı. O unutulmaz günde 7 Aralık 1941'de Japonlar Honolulu'daki Amerikan Pearl Harbor deniz üssüne saldırı düzenlediler. Richard ise sadece bir gün sonra 8 Aralık 1941'de Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. 2 yıl aşan görev süresinin bitmesinin ardından San Francisco'ya gidip bir gemi görevine katılması gerekiyordu. Ancak daha San Francisco'ya gelir gelmez romatizmal ateşe yakalandı. Richard hemen Narco Deniz Hastanesi'ne gönderildi. 6 ay süren tedavi süreci sonunda sağlığına yeniden kavuştu. O hastaneden taburcu olduğunda 2. Dünya Savaşı bitmiş, toparlanma sürecine girilmişti. Richard sağlık sorunları sebebiyle Deniz Kuvvetleri'nde daha fazla görev yapamadı. Ancak orduya olan hizmetleri henüz bitmemişti. Yakın dostu Sam Keith'in dediğine göre hastalığı Richard'ı motive etmişti. Adeta aydınlanmasını sağlamıştı. Geriye kalan hayatını sağlığına ve gücüne odaklanarak geçirmek istiyordu. Richard geçimini sağlamak için orduya geri döndü ve dizel mekanik uzmanlığı eğitimi aldı. Yüksek iş ahlakı, ileri zekası ve üstün yeteneğiyle kısa sürede kendini geliştirdi. Ekonomik özgürlüğünü eline almayı başarmıştı. Ancak yine de mutsuzdu. Asıl amacı doğaya daha yakın olmaktı. Bu amaçla Oregon'daki bir koyun çiftliğinde işe girdi. Aynı zamanda Alaska'daki yakın bir dostunu düzenli olarak ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler Alaska'ya olan aşkını daha da derinleştirmişti. 1950'de çok önemli bir karar aldı ve Alaska'daki Shuyuk Adası'na taşındı. İlk işi orman içine bir ev yapmak oldu. Ardından işine yarayacak araç gereçler yaptı ve avlanmaya başladı. Geçimini sağlamak için yine dizel motor alanında çalışmalar yapıyordu. Geri kalan zamanında ise somon balığı alıyor, doğayı keşfe çıkıyordu. Richard önümüzdeki birkaç yıl Kodiak'taki bir limanda ağır ekipman operatörü ve tamirci olarak çalıştı. Ardından Alaska'da daha çok zaman geçirme kararı aldı. Bu radikal değişimden sonra devam eden 2 yılda belirli aralıklarla mesleğini de yaptı. İyi bir tamir ustasıydı. Bu özelliği sayesinde Alaska Yaban Hayat Servisi'nde işe girmeyi başardı. Bu iş ona erken emeklilik şansını getirebilirdi. Richard 1968'e kadar yılın büyük çoğunluğunu Alaska'da geçirdi. 1968'de Alaska'daki ikiz göllerin yakında sadece doğadan temin ettiği malzemelerle yapılmış büyük bir kulübede kalmaya başladı. Bu kulübe Kodiak'tan tanıdığı donanmadan emekli Spark Carrier'sa aitti. Şimdi ise Richard'ın yeni evi olmuştu. Richard için artık sadece burası vardı. Hayatını bu kulübede vahşi hayatın içinde geçirecekti. Kulübede düzenlemeler yaptı. Zorlu şartlar altında bu kulübede kalmak istiyorsa kulübeyi bu şartlara hazırlamalıydı. Kulübenin içerisine bir tane şömine yaptı. Çatı kirişleri için derzleme işlemi yaptı. Şömine ve baca etraftaki taşlardan tamamen el becerisiyle yapılmıştı. Yiyecek depolamak içinse şehirden getirdiği metal kapları kullandı. Richard çevredeki imkanlarla bir yatak bile yaptı. Ardından şehre gidip kısa bir akraba ziyareti yaptı. Aynı zamanda hayatını idame ettirmesi için gerekli olan birçok gıda ve malzemeyi satın aldı. Richard Alaska'ya geri döndüğünde 30 yıl boyunca buradan hiç ayrılmayacaktı.
Daha önce çarpıcı derecedeki vahşi güzelliğiyle bilinen Anchorage'in 193 kilometre güneybatısındaki Lake Clark Milli Parkı'na aşık olmuş ve burada zaman geçirmişti. 1968'de İkizgöllerin yakındaki kulübesine taşındı ve ölene kadar yaşayacağı yer olarak burasını belirledi. Burada çok fazla kaynağı vardı. Ayrıca pilot dostu Leon Reed ona belirli dönemlerde yiyecek getiriyordu. Meyveler Alaska'nın bu dondurucu şartlarında uzun süre bozulmadan kalabiliyorlardı. Fakat her şeyin donduğu, sıcaklıkların -30'ları gördüğü bu yerde çok zorlanacaktı. İkizgöller ismindeki bu yerde bitki ve hayvan yaşamını incelemek istiyordu. O dönemde bu meşhur yere gelen ünlü politikacılar ve sanatçılar Richard'ı sık sık ziyaret ederlerdi. Richard 30 yıllık süre zarfında her şeyi kendisi yaptı. Temelli vahşi hayatta yaşama kararı altında 52 yaşındaydı. Ama yaşının aksine son derece iyi bir fiziği vardı. Yiyeceklerini karların altına gömüyordu. Bu serin dünya onları uzun süre muhafaza ediyordu. Bu sayede kış aylarında bir nebze de olsa rahatlıyordu. Richard 30 yıllık sürede sadece ailesini ziyaret etmek için Alaska'dan ayrıldı. ...1976 yılında çok garip bir gelişme oldu. O yıl Richard'ın uçağı düştü ve Richard mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Richard harika bir marangoz ustasıydı. Alaska'da 30 yıl hayatta kalmasını bu özelliğine borçluydu. 30 yıllık süre ona avlanma yeteneği de kazandırdı. Kendisini dinleme şansı sundu. Doğayı daha iyi tanımasını ve hayat gayesini bulmasını sağladı. Richard senede 2-3 kez Alaska geyiği avlardı. O, 1 ve 2. Dünya Savaşı zamanlarını deneyimlemişti. Bir çocuk da olsa 1. Dünya Savaşı sonrasındaki zorluğu biliyordu. Büyük buhranın içine doğmuştu. Aza kanaat etmeyi, elindekileri en iyi şekilde değerlendirmeyi biliyordu. Ve belki de en önemlisi doğayı seviyor, kendini sınamak istiyordu. Bu özellik onu Alaska'da 30 yıl boyunca hayatta tuttu. Richard, Alaska'da yaşadığı deneyimleri ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmemişti. Günlük faaliyetleri not almış, fotoğraflar çekmiş ve hatta meteorolojik verileri bile kaydetmişti. Bu kıymetli veriler çok daha sonra belgesel ve kitaplarda kullanılacaktı. 16 mm lensler kullanıyordu. Bu sayede Alaska'nın vahşi doğasını, oradaki yaşamı geniş açıyla kaydetmişti. Richard, arkadaşı Sam Kidd sayesinde 1973 yılında ilk kitabını yayımladı. Ama yıllar sonra Kidd'in insanları etkilemek amacıyla kitapta gerçekte olmayan olaylara yer verdiğini açıkladı. Bu kitap yıllar sonra 1999'da düzenlenip yeniden yayımlandı. Ve o yıl Ulusal Kitap Fuarı'nda bir ödül kazandı. Peki Richard'ın yolculuğu nasıl sona ermişti? Richard, Alaska'daki 30. yılını devirdiğinde 82 yaşındaydı. Yaşlanmaya karşı yapabilecek hiçbir şey yoktu. Yıllar akıp gittikçe ondan gücünü ve sağlığını koparmıştı. Artık eski enerjisi yoktu. Balık avlamak, ağaç kesmek, yemek yapmak ve en önemlisi dondurucu soğuklarda hayatta kalabilmek onun için imkansızdı. 1999 yılında Alaska'ya veda etmek zorunda kaldı. 30 yıl yaşadığı can dostu kulübesinden ayrıldı ve Kaliforniya'daki kardeşi Jack'in yanına taşındı. Richard 20 Nisan 2003'te 86 yaşındayken geçirdiği bir felç sonrasında hayatını kaybetti. Tek mal varlığı olan kulübesini Milli Park Servisi'ne bağışladı. Richard'ın günlükleri, notları, hava raporları ve çektiği fotoğraflar onlarca belgeselde kullanıldı. 2017 yılında doğduğu yer Iowa'da Richard Pronek Müzesi açıldı. Müzede sergilenmesi için Richard'ın Alaska'daki kulübesinin bir kopyası bile yapıldı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.